Merhabalar, Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tereyağı, et ve yoğurdun enfes buluşması ile sofraların en çok sevilen lezzetlerinden birisi olan İskender'i evde çok pratik bir şekilde hazır döner kullanarak nasıl yapılabileceğini paylaşacağım. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Öncelikle İskenderimiz için kullanacağımız pideleri küp küp olacak şekilde ne çok küçük ne de çok büyük değil, orta büyüklükte doğrayalım. Ben İskender için tırnaklı olan pidelerden tercih ettim. Şimdi İskender'in o güzel sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Büyükçe bir kaşık domates salçasını ve bir tatlı kaşığı kadar biber salçasını bir tencereye alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyarak salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. İskender'in ekmeklerini biraz kavururken de tereyağı kullanacağız ve İskender'in en büyük özelliği olan üzerine bolca tereyağı da gezdireceğimiz için sosuna ben tereyağı kullanmadım. Tabii isterseniz 1-2 yemek kaşığı tereyağı kullanabilirsiniz. İyice salçanın dağılmasını sağlayarak bu şekilde kavurmaya devam edelim. Salçayı güzelce kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı su ekleyelim. Su ekledikten sonra salçanın tamamen dağılmasını sağlayarak sosun iyice kaynamasını sağlayalım. İskenderimizin o lezzetli sosunu hazırlamaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi içerisine ben bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tabi damak zevkinize göre tuzu daha fazla ve daha az oranda kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı kadar kimyon ve bir tatlı kaşığı kadar da kekik ekledim arkadaşlar. Kimyon tadını sosun içerisinde sevmeyenler biraz daha az kullanabilirler. Bütün baharatları iyice karıştırarak sosumuzu güzelce kaynatmaya devam edelim. Sosun kıvamı kaynadıkça yavaş yavaş koyulaşmaya başlayacaktır. Ben sonradan içerisine bir su bardağı kadar daha su ekledim. İstediğiniz kıvamda olması için siz de su ekleyerek kıvamı biraz daha açabilirsiniz. Şimdi ekmeklerimizi büyükçe bir tavanın içerisine alarak hiç yağ koymadan biraz kavuralım. Zamanla ısının etkisiyle ekmekler kıtır kıtır hale gelecektir. Çok sert olmasın, bir 5-6 dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Şimdi başka bir tavanın içerisinde bolca miktarda tereyağını eritelim. Tereyağı için belli bir ölçü vermeyeceğim. İskenderinizde ne kadar tereyağlı seviyorsanız o kadar fazla oranda tereyağını eritebilirsiniz. Benim gibi buzluktan hemen çıkarıp eritmeye kalkmayın arkadaşlar. Biraz önceden çıkarırsanız eritmeniz çok daha kolay olacaktır. Şimdi kavurduğumuz ekmeklerimizin üzerine 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı ne kadar seviyorsanız o kadar tereyağını koyarak biraz kavuralım. Tereyağı ile ekmeğin kokusu mis gibi çıktı. Mutfağımı nefis kokular sardı sosun kokusuyla birlikte. Yaptığım bu İskender'in gerçekten arkadaşlar hazır yediğinizde hiçbir farkı yok. Bütün ev halkı çok severek ve bayılarak yedi. Hepinize yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum.
İskender'in ekmeğini hazırladıktan sonra bir tavanın içerisine 4 adet yeşil biberi alarak közleyelim. Bu arada bir taraftan tereyağımı da eritmeye devam ediyorum. Buzluktan son anda çıkardığım için köpük köpük oldu. Siz daha önce çıkarırsanız çok daha iyi olacaktır. Biberleri közlerken tavanın içerisine hiç yağ koymadım arkadaşlar. Arkalı önlü biçimde çevirerek közleyebilirsiniz. Biberler yumuşadığında zaten pişmiş hale gelecektir. Biberlerimiz de közlendikten sonra aynı tavanın içerisine birkaç adet domatesi ikiye bölerek hiç yağ koymadan arkalı önlü şekilde çevirerek pişirebilirsiniz. Aldığım hazır döneri göstermek istiyorum size arkadaşlar. BİM marketinden almıştım bu döneri. Tadını biz çok beğendik. Siz de tercih edebilirsiniz. 300 gram kadar dana kuzu döneri tavanın içerisine alalım. Pişmiş halde satılan bu dönerin üzerine biraz zeytinyağı gezdirerek ısıtıp biraz daha pişmesini sağlayabilirsiniz. Birçok marketlerde bu hazır dönerler satılıyor arkadaşlar. İsterseniz et döner olarak, isterseniz tavuk döner olarak aynı tarifle İskender'i yapabilirsiniz. Bir tabağın içerisine bir tarafına tereyağıyla kavurduğumuz ekmeklerimizi, bir tarafına da istediğiniz miktarda yoğurdumuzu koyalım. Üzerine ısıttığımız ve biraz da pişirdiğimiz dönerden bolca miktarda koyalım. Sofraların en çok sevilen lezzetlerinden birisi olan bu ev yapımı İskender tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Etlerimizin üzerine hazırladığımız sosumuzu sıcak sıcak ve bolca miktarda dökelim. Kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz ve açıklama bölümüne bıraktığım linkleri tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Son olarak İskender'e lezzet katan tereyağını da istediğiniz miktarda üzerine dökebilirsiniz. Sıcak sıcak ve bolca miktarda tereyağını da ekledikten sonra közlediğimiz domates ve biberi de tabağımızın bir kenarına koyarak bu şekilde servis edebilirsiniz. Yiyen herkesin çok beğendiği bu İskender tarifini muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Sizler de tereyağı, et ve yoğurdun enfes buluşması ile sofraların en çok sevilen lezzetlerinden birisi olan İskender'i çok pratik bir şekilde evinizde yaparak hazırlayabilirsiniz. Hazır döner kullanarak yaptığımız bu çok pratik İskender tarifini muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yapan ve yiyen herkesin yorumlarını bekliyorum. Yiyen herkese afiyet olsun.